Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın yeni çıkarmış olduğu, 14 Şubat'ta çıkarmış olduğu şarkıyı dinleyeceğiz. Reaper's Lullaby isimli parçası. Shorts'larda görmüştüm, videosuna, müziğine ulaşamamıştım. En sonunda buldum ve onun tepki videosunu çekeceğim. Sözleri Asami yazmış, müziği de Asami ve Miyako yapmış. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler hissedeceğiz. Aa, harika bir giriş. Wow. Kusura bakmayın. En baştan başlayalım. Çok BPM'li bir şarkı dinleyeceğiz şu an. Çok güzel. Wow. 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 Çok güzel bu part. Wow. Çok özür dilerim. Şuradan biraz geri alacağım arkadaşlar. Harika bir part orası. Wow. Haruna ne yaptın öyle? Çok karanlık bir melodi.
Wow. Şuraya bakar mısınız ya? Çok özür dilerim. Harun'a ne yapıyor öyle ya? Bakın burada. Wow. Altı vuruş sonra patlattı. Wow. 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 Biz ne dinledik az önce? Tam bir tempo canavarı parça dinledik arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Mükemmel bir uyum içerisinde. Git, eminim Midori ile Miyako'nun parmakları yanmıştır. Keza Fami'nin de öyle. Ve Haruna'nın mükemmel yine eksiksiz bir performansını dinledik. Ee, sözleri, müziği özellikle Asami ve Miyako'nun yapmış olmasının burada vermiş olduğu bir avantaj var olduğunu düşünüyorum. Genelde besteleri biliyorsunuz Miyako ve Mao yapıyor ama burada Asami ile birlikte yapmışlar. Vokal ve melodi uyumunun bu kadar böyle hani cuk diye oturmasını açıklıyor bu bize. Sözler her zamanki gibi ona ait ama melodi ve vokal uyumu mükemmel olmuş ikisi birlikte çalıştığı için. Belki de şimdiye kadarki Low Bites'ın yani benim dinlediklerimi geçtim. Belki de Low Bites'ın şu an en hızlı parçasını dinledik. Çok yüksek tempo speed metal diyebiliriz. Ve 240 BPM'de o tremolo picking parmakları yakar. Öyle söyleyeyim. Tarihlerinde belki de zirve e, bir hız diyebilirim bunun için. Thrash metal temelleri üzerine kurulmuş ama karanlık atmosferiyle de black metal öğeleri var şarkıda. E, önceki işlerden daha sert bir yönelim gibi yorumluyorum. Şarkının ismine bakılırsa işte Ölüm Meleği'nin ninnisi. Ninni'nin o huzuru ile ölümün karanlığı arasındaki zıtlık çok güzel işlenmiş. Hello Bites'ın o markalı güzellik ve yıkımın yan yana felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtmış şarkı. Ee, söz odaklıydı. Melodi daha geri plandaydı ve söz odaklıydı şarkı. Bu da hikaye anlatımını açıkçası göz önüne çıkardı. Bu yeni çıkaracakları albümün sanırım evet 10. track 10 yazıyor. 10. şarkısı 2 tane daha var. Yani
finale tırmanışa götüren o kritik şarkı diyebilirim. Tam bir adrenalin patlaması. Bir sonraki şarkılarda neler hissedeceğimizi bence bu yavaş yavaş bize söylüyor diyebilirim. Ee, Palmut teknikleri, e, riffleri, thrash riffleri vardı. Orta kısımda e, disonanslı black metal tremolo riffler vardı. Ve breakdown kısmında Fami'nin o basıyla daha ağır böyle karanlık Fami'nin karanlık modunu açmışlardı diyebiliriz. Growl'ları sayesinde. Ve Midori'nin o kısa solo açılışı. Büyük ihtimalle Midori yaptı orayı. Miyako'nun devamı ve ardından uzun bir armonik düet e, başladı. Ta ki Haruna'nın o çanı 6 defa çalmasıyla dramatik ve tiyatral bir şekilde sona erdi şarkı. Burada Fami ön plandaydı öyle diyebiliriz. Bas partisyonları şarkıya daha böyle karanlık ve derinlik katıyordu diyebiliriz. Özellikle breakdown kısmında dediğim gibi Fami'nin dark motifleri aktifti diyebiliriz. Yine Haruna'nın Last Beat benzeri hızlanmaları şarkıya vahşi bir enerji katıyordu diyebiliriz. Şarkı boyunca kullanılan disonanslı riffler ve vokal melodileri dinleyiciyi sürekli bir gerilim halinde tutuyordu. Bunu çok güzel başarmışlar. Geri aldığım kısımda falan harikaydı. Ee, Şarkı Low Bice'ın alışılagelmiş parıltısından daha karanlık, daha agresif bir tona sahip. Bu bir gerçek. Sertlik, melodik ve epik olduğunu düşünüyorum. Mükemmel bir şarkı yapmışlar. Diyorum ya sonraki iki şarkıya bizi büyük ihtimalle yani bunlarla karşılaşacaksınız. Ee, Harika bir şarkı dinledim arkadaşlar. Şimdi birkaç defa daha dinleyeceğim ben bunu. 240 BPM çok yüksek bir BPM. Yani yüksek BPM, yüksek BPM bundan öncekilere söyledik ama 240 çok yüksek bir BPM. Ama harika bir iş ortaya çıkarmışlar. Tüm notalar, tüm vuruşlar net bir şekilde hepimizin duyacağı şekilde eksiksiz ve harika bir şekilde bize sunuldu yine. Çok merak ediyorum. Bunu büyük ihtimal Nippon Budokan'da ilk canlısını dinleyenler şanslı olacak. Orada dinleyecekler insanlar ilk. Keşke orada olabilsem. Keyifli bir şarkıydı. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.